Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalardaki dalgalı seyir sürüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi %0,42'lik düşüş ile 1418 puan seviyesinden işlemi kapatırken işlem hacmimiz ise 12 milyar Türk lirası oldu. Borsa İstanbul 100 endeksindeki satışlar dün dolar endeksindeki yükseliş sonrası da hızlandı. Döviz kurundaki tekrardan 8,50 Türk lirası seviyesinin üzerine çıkması endeks üzerindeki stresi artırmayı sürdürürken bugün açıklanacak olan Avrupa bölgesi TÜFE endeksini de yakından takip ediyorum. Dünyaca ünlü değerlendirme kuruluşu Fitch, Türkiye büyüme endeksini yükseltti. Yapılan açıklamaya göre kuruluş, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı tahminini 7,9'dan 9,2'ye yükseltti. Raporda Türkiye'de son 10 yılın en yüksek büyüme rakamının yakalanmasının olasılıklar dahilinde olduğu belirtilirken, gelişmiş ülke büyüme beklentilerindeki değişikliklere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri için yıl sonu büyüme tahminini %6,8'den %6,2'ye çekildiği, Çin ekonomisindeki büyüme beklentisinin %8,4'ten %8,2'ye ve Avrupa bölgesi için tahminlerini %5'ten %5,2'ye yükselttiğini gördük. Yapılan açıklamada arz sıkıntılarının toparlanma hızını etkilediğine değinilmesi de dikkatlerimden kaçmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yabancı para ve menkul istatistikleri de yayınlandı. Yabancı yatırımcı 10 Eylül haftasında 281 milyon net alım gerçekleştirirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından en büyük para girişi oldu. 10 Eylül haftası içerisinde yabancı yatırımcı 52,7 milyon dolarlık hisse satarken 325 milyon dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirmesi dikkatlerimden kaçmadı. Son yıllarda yaşanılan gelişmelerle birlikte yabancıların menkul kıymet satışı sürüyor. Salgın döneminde gerçekleşen menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda 5 milyar dolarlık tahvil satışı, 4,2 milyar dolarlıkta hisse satışı gerçekleştirirken toplamdaki varlık satışı 9,2 milyar seviyesinde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik verilerin delta varyantı kaynaklı risklerin belirsizliğe neden olmasıyla beklentinin altında gerçekleşmesi alışıldık bir durum olmuştu. Dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri satışlar verisi ise mevsimsel etkilerle beraber beklentinin üzerinde %0,7 oranında artış gösterirken beklentiden gelen güçlü verilerde okulların açılmasıyla yapılan alışverişler ve Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin çocuklu ailelere yaptığı ödemelere ve üzerinde önemli bir etki bıraktığını gördük. Delta varyantı risklerin ekonomi üzerinde hissedilmeyi sürdürmesiyle birlikte ilerleyen dönemlerde de açıklanan veriler üzerinde önemli bir etki yaratmayı sürdüreceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri son açıklanan verilere göre 120 milyar dolar oldu. Son 6 ay içerisinde gerçekleşen rezerv artışı 32,3 milyar dolar artış gösterirken
rezervlerde yaşanan artışta yapılan ticari ilişkilerimizin bulunduğu ülkelerle yapılan swap anlaşmaları, IMF tarafından sağlanan SDR kredileri ve ihracat yapan şirketler ile yapılan reeskont işlemleri önemli katkı sağladığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, brüt döviz rezervlerinde görülen yükselişe rağmen swaplar hariç tutulduğunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net rezervleri halen daha eksi 39,2 milyar dolar düzeyinde olduğunu da söylemek isterim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında, dolar endeksindeki ons altındaki satışların hızlandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş satış baskılarını artırırken 1800 doların altında işlem görmesi de dikkat etmemiz gereken unsurlar arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yıllık bazda %5,3 olarak açıklanırken çekirdek enflasyondaki yıllık artış %4 olarak gerçekleşti. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1770 ve 1780 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1750 ve 1730 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise dolar endeksindeki görülen yükseliş ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin ardından ons altındaki değer kaybının da hızlandığını gördük. Dolar Türk lirasındaki 8,5 seviyesinin üzerini test etmesi gram altındaki değer kaybını duraksatırken gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 490 ve 500 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışların yaşanması durumunda ise 480 ve 475 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise dolar endeksindeki kuvvetli yükseliş sonrası paritedeki satışların hızlandığını gördük. İngiltere'de tüketici fiyatlarındaki artış hız kazanmayı sürdürürken Ağustos ayı içerisinde tüketici fiyatları aylık %0,4, yıllık bazda ise %3,2 olarak açıklanırken yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3835 ve 1,3855 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,3780 ve 1,3760 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise dolar endeksindeki değer kazanımı küresel ölçekte doların değer kazanmasını desteklerken Amerika Birleşik Devletleri'nde parakende satışlar beklentilerin üzerinde %0,7'lik artış gösterirken Amerika Birleşik Devletleri sanayi üretimi yakından beklentimizin altında aylık bazda %0,4 olarak açıklandı. Japonya'da açıklanan sanayi üretimi Temmuz ayında %1,5 azalış gösterirken dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda
yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda 110,20 ve 111 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının yaşanması durumunda ise 109 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.